İçimin mimarına hoş geldiniz. Herkese merhaba. Evet, çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Kalbimle buradayım ve o kadar kısa bir sürede şu mikrofonu alıp bunu yapma eylemine geçtim ki. Öncelikle bu yüzden kendimi tebrik ediyorum. Kendimi tebrik ediyorum çünkü hepimiz kendimizin içinin mimarıyız. O yüzden ilk kendimizi övecek ve ilk kendimizi bilecek tabii ki de bizler olmalıyız diye düşünüyorum. Ve podcast bana güzel bir alan açtığını hissettim. Çünkü kendimi ifade etmeyi çok seven biriyim, konuşmayı çok seven biriyim. Ama aynı zamanda iyi bir dinleyici olduğumu da düşünüyorum. Çünkü sevdiklerimden, arkadaşlarımdan hep geri dönüş olarak yani seninle konuşmak bana çok iyi geldi. İşte sen hep böyle çok iyi dinleyicisin gibi yıllar içerisinde böyle konuşmalar aslında burada beynimin bir tarafında kalmış ama Azra bunu fark etmemiş ya da Azra bunu fark etmiş olabilir ama bu potansiyeli, bu enerjiyi nereye çevirebilir diye o an istememiş, yapmamış, hazır değilmiş olabilir. Azra şu an hazır ve burada. Aslında ilk adım YouTube vloglarıyla buna başladım. Kameranın karşısına geçmek kolay olmadı benim için. O yüzden şu an bunu yapabilmek gerçekten güzel bir şey. Çünkü özgüven ancak böyle kazanılıyor. Onun dışında içimin mimarı ismi nereden geldiğini anlatmak istiyorum size. Ben İzmir'de doğdum ve büyüdüm. Üniversiteyi de orada okudum ve iç mimar olarak mezun oldum. Ve belli bir dönem İzmir'de çalıştım. Ama bir sağlık sebebiyle hayatım tamamen değişti. Ve yolculuğum aslında orada başladı diyebilirim. Evet, hepimizin belli bir noktaya kadar belli yaşadığı bir sürü şey oluyor ama içime dönme hali ve o içimin mimarının temellerini atma zamanı o zaman geldi benim için diyebilirim. Kariyerim bir yerde durdu ve ben yepyeni dilini iyi bilmediğim bir ülkeye geldim ve burada da var olmaya hala daha çalışıyorum. Almanya'dayım. Yaklaşık 2 senedir Almanya'dayım ama bu serüvenim benim 6 sene sürdü. Yani geriye kalan 4 sene gerçekten çok 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 kolay olmayan benim için kendimce bana göre yolculuktan geçtim. O yüzden ama şimdi baktığımda o noktalardan çok güzel, o yollardan çok güzel şeyler öğrendim ve onların olma sebebinin neden olduğunu şimdi bilebiliyorum. Bence bu çok güzel bir şey. Çünkü hayat böyle bir şey. O yüzden sen ve ben burada güzel şeyleri, güzellikleri, bazen bizi üzen şeyleri, duyguları, her şeyi paylaşabiliriz diye düşünüyorum. Ben de burada var olmaya çalışan biriyim. Sen de, ben de hayatta var olmaya çalışıyoruz bir şekilde. Bazen düşüyoruz, bazen çıkıyoruz, bazen sürünüyoruz. Her şey bizim için ama öncelikle konuşmak ve içimizdeki zihnin konuşmasını değiştirmeye çalışmak. Belki de yepyeni bir başlangıç olabilir hepimiz için. O yüzden yavaş yavaş böyle yerlerden bir şeyler oluşmasını istiyorum. Beni izleyen sen, dinleyen sen ve ben. Kalp kalbe burada bir oluş içerisindeyiz. Bu çok kıymetli ve çok güzel bir şey. Çünkü o kadar muazzam bir şey ki şunu paylaşmak istiyorum. Benim içimden bir arzu geliyor ve ben bunu yapıyorum. Bu bugün bir podcast eylemi olur ya da bir vlog eylemi olur ya da bir işe girme, işte her şey olabilir. Bir özgüvenle ilgili her şey de olabilir. Hiç önemli değil ama güzel olan şey ne biliyor musunuz? Aynı anda bir araya gelmemiz. Bu muhteşem bir şey. Muhteşem bir oluş. Ben burada konuşuyorum ve sen orada dinleyensin ve bazen sen de konuşan olacaksın. Ben onu da düşündüm.
Evet, burada konuşuyorum ama benim için sizin yorumlarınız çok değerli ve çok kıymetli. Ne olur benimle etkileşime geçin. Seve seve sizinle etkileşimde olmak istiyorum. Bu alanı zaten bu yüzden açtım. Bugüne kadar sevdiklerimle, danışanlarım derken bunu da açmam gerekiyor şu anda. O yüzden konuyu açtığı için söylemek isterim. Aynı zamanda bu yolculukta dediğim o zorlu zamanların başladığı yolculukta spiritüel hayatın da başladı. İlk başta yoga hayatıma girdi. Sonrasında nefes girdi. Ve sonrasında kozmik enerji girdi hayatıma ve hiç duymamıştım. Biyoenerjiyi duymuştum, her şeyi duydum ama kozmik enerjiyi duymamıştım açıkçası. O yüzden o yolculukta ben de var olmayı seçtim. Yaklaşık 3 senedir o yolculuktayım. Ve hala daha bu yolculuğum devam ediyor. Eğitimlerim devam ediyor. Bana çok şey kattı. Herkesin araçları eminim bu hayatta farklı. Benim de aracım bütünseldi. Aslında sadece diyemem ki kozmik enerji. Hayat sizi zaten hazırlıyor her şeye. Her şey olması gerektiği gibi tık 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 geliyor. Ama bunu sadece sabırsızlıkla bekleyemeyen biziz bazen. Zaman illüzyonundan çıkamayan biziz. Biliyorum. Ben de çıkamıyorum. Düştüğüm, kalktığım, süründüğüm, ağladığım bir sürü günüm var. Tabii ki de olacak. En ufak örnek, Almanya'dayım. Almancam çok mu kendi ana dilim gibi ya da çok mu iyi konuşuyorum başkalarına göre? Ama o beni ilgilendirmiyor. Ben burada yeni bir hayat kuruyorum ve var oluyorum ve en önemlisi ne biliyor musun? Elimden geleni yapıyorum. Sen de elinden geleni yapıyorsan gerisini bırakmayı bilmek gerekiyor. Bunu her zaman kendime hatırlatıyorum ve gerçekten bu beni rahatlatıyor. Bırak. Bırak olması gerektiği gibi her şey olsun, aksın, gitsin. Karışmayalım biz ya. Biz karışmayalım onun işine. Neden biz karışıyoruz her şeye? Neden o zihin durmuyor? Neden başkalarının öğretileriyle var olmaya çalışıyoruz? Neden kendimiz olmuyoruz? Evet, bu nedenlerin hepsini bildiğimiz halde yapamadığımız birçok insan, yapamayan birçok insan olduğunu biliyorum. Yapamadığımızı biliyorum. Ben de bazen yapamıyorum. Kabul edelim mi bunu? Bazen kolay olmadığını, bizim için zor olduğunu kabul edelim mi? Zor kelimesini kullandığımız için şu anda çok revaçta olan bir şey var ki frekanslar, kelimeler, düşünceler, duygular önemli. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Ama şurada çok ince bir çizgi var. Onu bence kaçırıyoruz. Biz çok kelimelere takıldığımızda da bu sefer kendimiz olamıyoruz ve kabul edemiyoruz. Biz kabul edemediğimizde orada itme çekme oluşuyor ve biz orayı zorluyoruz aslında. Bence onun farkında değiliz. Gerçekten bu çok önemli bir nokta. Ya zorlanıyorum diyebilmek bu evrene o şekilde gitmiyor. Burada aslında bir kabul var ama o zorlanmayı nasıl geçtiğimiz önemli. Bazen şöyle geri dönüşler alıyorum. Sosyal medyada kendimce bir şeyler yapıyorum ve çok güzel tanımadığım insanlarla yani yüz yüze gelmediğim insanlarla çok kalbe bir bağım oluştu ve ben buna bayılıyorum açıkçası. Çok fazla bir insan yok beni takip eden ama benim için orada benim küçük bir dünyam var burada da olduğu gibi. Yani benim sosyal medyada oluşturduğum küçük bir dünyam var ve orada kalbe hissettiğim insanlar çok değerli, çok kıymetli. Ve tabii ki dışarıdan şöyle bazen görüşler alıyorum. Ya senin hayatında hiç mi kötü bir şey olmuyor? Olmaz mı? Olmaz mı? Ama kötü mü diyorum? İşte orayı bir sorgulamak lazım. Evet, ben de sıfatları kullanmayı sevmiyorum ama kötü kime göre, neye göre, zor kime göre, neye göre, kolay kime göre, neye göre? Farkındayım. Ben de oralardan geçiyorum. Ben de zorlanıyorum.
Mış gibi yapmıyorum, inanın. Sadece siz görmüyorsunuz. Sen görmüyorsun. Ama önemli olan ne biliyor musun? Eskiden Azra kötü bir olayı günlerce yaşarken, hayatı zindan olurken, şimdi Azra onu belki 1 saatte yaşıyor. Evet, fark bu. O yüzden sen beni orada öyle görmüyorsun. Çünkü Azra artık zihninde kalmak istemiyor. İstemediği için de bazı araçları öğrendi. Onları yavaş yavaş uyguluyor hayatında. Yaptığım sadece bu. Ve gerisi gerçekten her anda olmak ve yaşamak. Şu anın kıymetini bilmek istiyorum. Şu an seninle ben karşılıklı çok güzel bir an geçiriyoruz. Senin ne zaman bunu dinlediğin ya da izlediğin önemli değil ki. Senin izlediğin an o an, senin anın. Senin duyduğun an, duyman gerektiği an, görmen gerektiği an. Benim de şu anım. Kısaca çok mutluyum. Burada seninle çok güzel yolculuğa çıkacağımızı düşünüyorum. Ve sadece olduğu gibi olmasını istiyorum. En güzel içimde oluşturduğum konsept de şu. Çünkü hayatımda da öyle oluşturdum. Vloglarımda da öyle oluşturdum. Ya da bir post paylaşırken bile ben anlık paylaşıyorum aslında. Önceden hazırladığım bir şey değil. O an gelişiyor. Ben buna aşığım. Ben o anki oluşla birlikte o akışta akmayı, şu an konuştuğumuz gibi, tıpkı bu sineğin şu an buraya geldiği gibi bununla birlikte, her şeyle birlikte burada var olmak istiyorum. Bak, sinek kondu. Eskiden bu sinek konmasın diye cebelleşirdim. Çünkü her şey mükemmel olması gerekiyordu. Bu karede her şeyin mükemmel olması gerekiyor. Asla bir sinek bile olmaması gerekiyordu. O kadar mükemmelliyetçi bir Azra. Azra şimdi o sineğin yanağına konmasına da izin veriyorsa, bu öncelikle kendi için yaptığı en güzel şey. Hiç kimse başkalarına bir şey yapmıyor. Önce ne yapıyorsak kendimize yapıyoruz. Kendimizi iyileştiriyoruz. Çünkü kendimizi iyileştirdiğimizde dünyamız iyileşiyor. Biz iyileşiyoruz ve birlikte dönüşüyoruz. Birlik bilinci aslında bu. Sende olan bende de var. Bende olan sende de var. Ah, çok güzel. Çok iyi geldi şu anda bunları söylemek ve kalbimden dökülenleri iletmek. Umarım sana da iyi gelmiştir. Kendine çok iyi bak. Ben kendime iyi bakıyorum ve içinin mimarına da iyi bak. Onu var eden her şeye iyi bak. Sevgiler.